Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz çok şık bir bağcıklı şapka yapılışı. Şapkayı örmeye tepeden başlıyoruz. 21 ilmek alıyoruz ve küçük bir dikdörtgen örüyoruz. Dikdörtgenin kenarlarından ilmek çıkartıp yan duvarları örerek yukarıdan aşağı doğru devam ediyoruz. Ense bölümünde 4 sırada bir ilmek eksiltiyoruz ve lastik örgüyle şapkayı tamamlıyoruz. Daha sonra şapkanın ön kenarından ilmek çıkartıp içi boş bir kanal örüyoruz. Örmüş olduğumuz bağcığı bu kanaldan geçirerek işlemleri tamamlıyoruz. Örmüş olduğum şapka standart yetişkin bedendir. Eğer sizler daha geniş ya da daha dar örmek isterseniz örmüş olduğunuz dikdörtgenden bunu ayarlayabilirsiniz. Eğer 4 sıra fazla örerseniz şapkanın eni 1,5 cm genişleyecektir. Yine 4 sıra eksik örerseniz ise 1,5 cm daralacaktır. Büyüklüğünü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ölçülerini vermek istiyorum. Şapkanın yüksekliği ek yerinden lastik kenara kadar 23,5 cm. Eni ise kanalla birlikte yaklaşık olarak 23 cm. Kanaldan itibaren ise 18,5 santimetre. Kanalın genişliği ise 3,5 hemen hemen 4 santimetre. Lastik örgünün boyu 3,5 santimetre. Tepedeki dikdörtgenin genişliği yaklaşık olarak 10,5 santimetre. Yüksekliği ise 12,5 santimetre. Bağcık boyu ise 160 santimetre. Örerken vermiş olduğum ölçülere göre farklılık gösterebilir. Ben ördükten sonra şapkayı buhara tuttuğum için farklılıklar olabilir. Sizler örerken vermiş olduğum ölçüleri baz alın. Gelelim gerekli malzemelere. Angora iplik kullandım. 100 gramı 550 metre uzunluğunda bir yumak tam yeterli geliyor. Şapkayı çift kat olarak ördüm. Bağcığı ise tek kat. Şapkayı 5 numaralı misinalı şişle ördüm. Bağcığı ise 4,5 numaralı şişlerle ördüm. Ayrıca birkaç ayraç, bir makas ve bir iğneye ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Şapkayı örmeye başlıyorum. İpimi çift kat olarak kullanacağım. Yumağın içindeki ucu ve dış ucunu birleştirdim. Bu şekilde tek yumaktan 2 kat olarak çalışacağım. Şapkayı 5 numaralı misinalı şişle öreceğim. Benim şişim 1 metre uzunluğunda. Daha kısa şişleriniz varsa o şişlerle örmenizi tavsiye ederim. Şapkayı örmeye tepeden başlayacağız. Önce dikdörtgen şeklinde bir parça öreceğiz. Daha sonra kenarlarından ilmek çıkartarak şapkanın yan duvarlarını örmeye başlayacağız. İlmek almaya yetecek miktarda ip ayırıyorum ve toplam 21 ilmek alarak başlıyorum. Klasik ilmek alma yöntemini kullanıyorum. İlmek alırken ilmekleri çok sıkı almamaya dikkat edelim. Toplam 21 ilmek aldım. Ters taraftan örmeye başlıyorum. Burası örgümüzün ters tarafı olacak. Başlangıç ipi sağ kenarda. Bütün ilmekleri ters öreceğim. İlk ilmek de dahil olmak üzere ipim ön tarafta. Birinci ilmekten başlayarak sıra sonuna kadar ters örüyorum. Birinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ön taraftayım. İkinci sırada bütün ilmekleri düz öreceğim. İlk ilmekten başlıyorum. İpim arka tarafta düz örüyorum. İkinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi üçüncü sıraya başlayacağım. Ters tarafta bütün ilmekleri ters öreceğim. Ön tarafa geçince de yine bütün ilmekleri düz örerek örmeyi sürdüreceğim. Buradaki diş sayısı 33 diş olunca, yani toplam 33 sıra örünce tekrar birlikte olacağız.
Dikdörtgen parçanın örme işlemini tamamladım. Toplam 33 sıra ördüm. İlmekleri şu şekilde sayıyorum. İlk V ilmekten başlayarak sıra sonuna kadar 33 ilmek olması gerekiyor. İpi şimdi burada keseceğim ve bu köşeden ilmek almaya başlayacağım. İpimi kesiyorum. Örmüş olduğum parçanın ölçülerini de vereceğim. Ördüğüm parçanın uzunluğu yaklaşık olarak 13 santimetre. Eni ise yaklaşık olarak 11 santimetre. Şimdi şişimin diğer ucunu alıyorum. Bu köşeden ilmek almaya başlıyorum. Kenar ilmekleri de örerek devam etmiştik. Birinci ilmeğimiz, bu da ikinci ilmek. Bu iki ilmeğin arasına batarak bu boşluklardan ilmek çıkartacağız. İlk sıranın ilk ilmeğini buluyorum. Şöyle açıyorum. Birinci ve ikinci ilmeğin arasına batıyorum. Her boşluğun üzerinde bu şekilde yatay bir çizgi olmalı. Şimdi buradan batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi boşluk atlamadan arka arkaya 6 ilmek alacağım. Hemen üstteki boşluğa batıyorum. İkinci ilmeği alıyorum. Sırayla devam ediyorum. 3 4 5 6 6 ilmek aldıktan sonra şimdi bir boşluk atlayacağım. Bu boşluğu atlıyorum. Üstteki boşluğa batıyorum. Sırayla 3 ilmek alıyorum. 1 2 3 tekrar bir boşluk atlıyorum. Üstteki boşluğa batıyorum. 3 ilmek daha alıyorum. 1 2 3 son 6 boşluğa kadar bu şekilde ilmek almayı sürdürüyorum. Şişimde toplam 21 ilmek oldu. Şimdi bir boşluk atlayacağım ve boşluk atlamadan 6 ilmek daha alacağım. Bu boşluğu atlıyorum. Sırayla devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 toplam 27 ilmek çıkardım. Şimdi sol şişimdeki ilmekleri örerek bu köşeye kadar devam edeceğim. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Yan duvarı ayırmak için. Şimdi ilk iki ilmeği birlikte örerek burada bir ilmek kapatacağım. İlmeğin boyunu kısaltmak için daha yumuşak bir dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi ilk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Sol şişimdeki ikinci ilmeği de ters örecekmiş gibi yine örmeden sağ şişime kaydırdım. Sol şişimle bu iki ilmeğin içinden batıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bu şekilde. Bir ilmek kapattım. Devam ediyorum. Son iki ilmeğe kadar düz örüyorum. Son iki ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek de bu taraftan kapatıyorum. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. İki ayraç arasında 19 ilmeğim kaldı. Şimdi döneceğim. Aynen bu tarafta yapmış olduğumuz işlemleri yaparak aşağı kadar 27 ilmek çıkartacağım. Daha rahat hareket edebilmek için şu şekilde şişin telini aradan çıkartıyorum. Yine boşluk atlamadan 6 ilmek alacağım. Daha sonra bir boşluk atlayıp 3 ilmek alacağım. Tekrar bir boşluk atlayıp 3 ilmek alarak devam edeceğim. Son 6 ilmeği alırken de yine boşluk atlamadan ilmek çıkartacağım. Buradaki son ördüğümüz sırayı atlıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüğümüz sıra. Bundan sonraki ilmekten ilmek çıkartacağım. Yine birinci ve ikinci ilmeğin arasına batıyoruz. Bu son örmüş olduğum sıra.
Buradan ilk ilmeği çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bir boşluk atlıyorum. Arka arkaya 3 ilmek alacağım. 1 2 3. Tekrar bir boşluk atlıyorum. Devam ediyorum. Yirmi bir ilmek aldım. Son kez boşluk atlıyorum. Sırayla boşluk atlamadan 6 ilmek alacağım. 1 2 3 4 5. Son sıranın ilmeğine batıyorum. 6 ilmek daha aldım. Ayraçtan itibaren bu tarafta da 27 ilmek çıkarmış oldum. Şişimde toplam 73 ilmeğim oldu. Dönüyorum. Ters tarafta bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters öreceğim. İlk ilmekte dahil olmak üzere ters örüyorum. İpi ön tarafa getirdim. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Birinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ön tarafta ikinci sıraya başlayacağım. Köşelerdeki görüntü bu şekilde. Artık bu ayraçlara gerek yok. Çıkartıyorum. Şişin uzunluğundan dolayı ilk birkaç sırada örmekte zorlanabilirsiniz. Zorlandığınız zaman şu şekilde aradan teli çıkartarak örme işlemini kolaylaştırabilirsiniz. Birkaç sıra daha ördüğümüzde bu işleme gerek kalmayacak. Başta da belirttiğim gibi 40 santim veya 60 santimlik misinalı şişlerle daha rahat örebilirsiniz. Benim elimde uzun şiş olduğu için mecburen uzun şişle ördüm. Devam ediyorum. İlk ilmekte dahil olmak üzere sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. İkinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Yine bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters öreceğim. Bu şekilde örgümüzü sürdürelim. İstediğimiz uzunluğa gelince tekrar birlikte olacağız. Ek bölümünden itibaren 39 sıra ördüm. Örmüş olduğum uzunluk yaklaşık olarak 15 santimetre. Şimdi ense bölümünde ilmek eksilteceğiz. Her 4 sırada bir ayraçların kenarlarından birer ilmek eksilteceğiz. Toplam 8 ilmek eksilecek. İlmek eksiltirken ayraçlar arasındaki ilmek sayısı değişmeyecek. Eksiltmeleri birinci ayraçtan önce ve ikinci ayraçtan hemen sonra yapacağız. Birinci ayraca kadar olan ilmek sayısı 32 ilmek. İkinci ayraçtan sonraki ilmek sayısı da 32 ilmek. Ayraçlar arasında da yine 9 ilmek bulunuyor. Şimdi 40. sıraya başlıyorum. Ayraçtan önce 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. İlk eksiltmeyi yapacağız. İlk ayraçtan önce 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilteceğim. Önce bu 2 ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişime kaydırıyorum. İlmeklerin yönünü değiştirdim. Sol şişimle bu 2 ilmeğin içerisine batıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksildi. İlmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Ayraçlar arasındaki 9 ilmeği örüyorum. İkinci ayraçtan sonra da yine bir eksiltme yapacağım. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek de bu tarafta eksilttim. İlmeğin yönü sağ tarafa bakıyor. Bu sırayı tamamlayacağım. Ters tarafta ters, ön tarafta düz olmak üzere 3 sıra öreceğim. 4. sırayı örerken yine aynı şekilde eksiltme yapacağız. Bu şekilde 3 kez daha eksiltme yapalım. Tekrar birlikte olacağız.
Eksiltmeleri tamamladım. 4 kez bu ayracın sağ tarafından, bu ayracın da sol tarafından olmak üzere ilmek eksilttim. Toplam 8 ilmek eksildi. Şişimde kalan ilmek sayısı ise 65 ilmek. Örmüş olduğum uzunluğu da ölçüyorum. Ek yerinden son ördüğüm sıraya kadar olan uzunluk yaklaşık olarak 21,5 santimetre. Son ilmeği eksilttikten sonra sırayı tamamladım. Ters taraftan bir sıra ters örerek sağ kenara geldim. Şimdi lastik örmeye başlayacağız. Birebir lastik örüyoruz. Yine ilk ilmekleri örerek devam edeceğiz. Bir ilmek düz örerek başlıyorum. Daha sonraki ilmeği de düz örüyorum. 2 düz ilmekten sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde son 2 ilmeğe kadar örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de düz örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüş yapıyorum. Şimdi ikinci lastik sırasına başlıyorum. İlk 2 ilmeği ters örüyorum. Daha sonra ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek devam ediyorum. Bir düz, bir ters şeklinde. Son 2 ilmeği de ters öreceğim. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar birebir lastik örelim. Toplam 8 sıra birebir lastik ördüm. Ördüğüm uzunluk yaklaşık olarak 3 santimetre. Triko lastik kapatma yöntemiyle ilmeklerimi kapatacağım için 2 sıra içi boş kanal öreceğim. Daha sonra ilmekleri dikerek kapatacağım. Sizler istediğiniz yöntemle ilmekleri kapatabilirsiniz. Eğer klasik ilmek kapatma yöntemini uygulayacaksanız 2 sıra daha ördükten sonra ilmekleri görüldüğü şekliyle örüp kapatabilirsiniz. 5 numara şişlerle başlığı örmüştüm. 1 numara daha küçük şiş kullanacağım. 4 numara şişlerle 2 sıra içi boş kanal öreceğim. İlk ilmeğimi ipim arkada örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Tekrar ipi arkaya geçiriyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeği düz örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İpim önde. İlk 2 ters ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Yine ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeğim ters ilmek. İlkini örmeden kaydırıyorum. Kenardaki ilmeği ters örerek sırayı tamamladım. Şimdi ilmekleri dikerek kapatacağım. Buradaki ilmek uzunluğunun 3 katı kadar ip ayırıyorum ve ipi kesiyorum. İpi bir iğneye geçiriyorum. Dikerek ilmekleri kapatacağım. İlk 2 ilmeğin içerisinden ipi geçiriyorum. İlmekleri serbest bırakıyorum. İlk ilmeğe üstten batıyorum. Şişimdeki ters ilmeğin ise sol tarafından batıp iğneyi çekiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Ön tarafa geldim. Son serbest bırakmış olduğum bu düz ilmeğin sol kanadını alıyorum. Şişimdeki ilmeğin sağ tarafından batıyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Tekrar arka tarafa geliyorum. Son serbest bırakmış olduğum ilmeği buluyorum. Bu ilmeğin üstünden batıyorum. Sol kanadını alıyorum.
Şişimdeki ters ilmeğin de sol tarafından batıyorum. İpi çekiyorum. İlmeği serbest bıraktım. Tekrar ön tarafa geliyorum. Bu ilmeğin sol kanadını alıyorum. Şişimdeki ilmeğin sağ tarafından batıp ipi çekiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Tekrar arka tarafa geliyorum. İpin çıktığı ilmeğe üstten batıp sol kanadını alıyorum. Şişimdeki ters ilmeğin de sol tarafından batıp ipi çekiyorum. İlmeği serbest bıraktım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Öndeki düz ilmekleri dikiyorum. Son serbest bırakmış olduğum arka taraftaki ilmeğe üstten batıyorum. Şişimdeki ilmeğin de bu şekilde arka kanadına batıyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Tekrar ön tarafa geliyorum. Son serbest bırakmış olduğum ilmeğin sol kanadını alıyorum. Sıradaki ilmeğin de yine sol tarafından batıp ipi çekiyorum. Bu şekilde. İlmekleri kapattım. Daha sonra aradaki teli kaldırıyorum. Burada ipi sabitliyorum. İçi boş kanalın içerisinden ipi yürüterek gizliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde. Sıra geldi şapkanın ön kenarına içi boş bir kanal örmeye. İlk iki ilmeğin arasından ilmek çıkartacağız. Önce boşluk atlamadan 6 ilmek alacağız. Daha sonra bir boşluk atlayıp 3 ilmek, bir boşluk atlayıp 3 ilmek alarak ek yerine kadar devam edeceğiz. 5 numaralı misinalı şişimi kullanacağım. Yine çift kat olarak öreceğiz. İlk sıranın birinci ilmeğinden sonraki boşluğa batıyorum. Buradan ilk ilmeği çıkartıyorum. Hemen üstteki boşluğa batıyorum. İki, sırayla devam ediyorum. 3, 4, 5, 6. Şimdi bir boşluk atlayacağım. Üst taraftaki boşluğa batıyorum. Sırayla 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir boşluk atlıyorum. Üstteki boşluğa batıyorum. 3 ilmek alıyorum sırayla. Bir boşluk atlıyorum. Üstteki boşluğa batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Buraya kadar 45 ilmek aldım. Şimdi bir boşluk atlıyorum. Sırayla 3 ilmek alıyorum. 46, 47 ve 48 ilmek aldım. Burası ilk sıramız. İlmeğimizi çıkardık. Şimdi tepe bölümüne geldik. Bu şekilde ilmek çıkartıp örmüştük. Bu ilk ilmeğimiz. Buna batmayacağız. Hemen araya batacağız. Şöyle birinci ilmeği atlıyorum. Buraya batıyorum. Buraya bir ayraç yerleştireyim.
Şu şekilde V şeklinde ilmekleri takip ediyoruz. Buraya batıyorum. Bir ilmek aldım. Boşluk atlamadan ek yerine kadar devam ediyorum. Ayraçtan itibaren 18 ilmek aldım. Burada ilk ilmeği çıkardığımız yere batıyorum. Yan duvarın ilk ilmeğini çıkardığımız yere batıp 19. ilmeği aldım. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Şimdi yan duvardan 48 ilmek alacağım. Hemen ilk sırayı buluyorum. Birinci ve ikinci ilmeğin arasına batıyorum. Sırayla 3 ilmek çıkartıyorum. Bir boşluk atlıyorum. Üstteki boşluğa batıp yine sırayla 3 ilmek alıyorum. Bu şekilde ilmek alarak devam ediyorum. Ayraçtan itibaren buraya kadar 42 ilmek aldım. Şimdi bir boşluk atlayıp üstteki boşluğa batıyorum. Sırayla 6 ilmek daha alacağım. Toplam 48 ilmek olacak. 1 2 3 4 5 bir de hemen buraya batıyorum. 6. Ayraçtan itibaren 48 ilmek de bu tarafta aldım. Dönüyorum. Örmeye başlayacağım. Ters tarafta bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters öreceğim. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Burayı örerken kenar ilmekleri örmeden alacağız. Daha sonra sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Birinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şişimdeki toplam ilmek sayısı 115 ilmek. Bundan sonra ilmekleri ön tarafta düz, ters tarafta ters örerek devam edeceğiz. Kenar ilmekleri ise örmeden kaydıracağız. Toplam 8 santimetre olunca tekrar birlikte olacağız. Kapüşonun ön kenar bandını tamamladım. Toplam 19 sıra ördüm. Örmüş olduğum uzunluk yaklaşık olarak 8 santimetre. Şimdi çevrenin 2 katından biraz fazla ip bırakacağım ve ipi keseceğim. 1 2 biraz daha bırakıyorum ve ipi kesiyorum. İpe iğneyi geçiriyorum. İlmekleri dikerek kapatacağım. Ters sıradan en son sırayı ördük. Şöyle ikiye katlıyorum. Buradaki ilmek alırken oluşan bu dişlere batarak dikeceğiz. İpimi ayarlıyorum. İlk başlarda biraz zorlanabilirsiniz uzun olduğu için. Şimdi ikiye katladıktan sonra şöyle getiriyorum. İlk ilmeği buluyorum. Bu ilmeğe batacağız. Kenardaki iki kenar ilmeğine sağ taraftan bu şekilde batıp ipi çekiyorum. İlmeği serbest bırakmıyorum henüz. Buraya geliyorum. İlk dişi buluyorum. Bu dişe alttan batıyorum. Yanındaki dişin de üst tarafından batıyorum. İpi çekiyorum. İki ucu birleştirdim. Şimdi şişimdeki ilmekleri serbest bıraktım. Bu serbest bırakmış olduğum ilmeğe üstten batıyorum. Devamında şişimdeki ilmeğin de sağ tarafından batıp ipi çekiyorum. Tekrar alt tarafa geliyorum. Son çıkmış olduğum yere alttan batıyorum. Yanındaki ilmeğe ise üstten batıyorum, ipi çekiyorum.
Tekrar bu tarafa geliyorum. Son serbest bırakmış olduğum ilmeğe üstten batarken şişimdeki ilmeğin de sağ tarafından batıp ipi çekiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Tekrar alt tarafa geliyorum. Son batmış olduğum ilmeğe alttan batıyorum. Buradaki dişe, yan taraftaki dişe üstten batıyorum. Burada ilmekleri sık aldığımız için görünmeyebilir. Bu şekilde çekerek çıkartabilirsiniz. Devam ediyorum. İpin sıkılığını ayarlıyorum. Çok sıkmayın. Tekrar bu tarafa geldim. Son serbest bırakmış olduğum ilmeğe yine üstten battım. Şişimdeki ilmeğin de sağ tarafından batıyorum. İpi çekiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Tekrar alt tarafa geliyorum. Son batmış olduğum yere alttan batıyorum. Yanındaki ilmeğe de üstten batıyorum bu şekilde. İpi çekiyorum. Tekrar ön tarafa geliyorum. Son serbest bırakmış olduğum ilmeğe üstten battım. Şişimdeki ilmeğe de sağ taraftan batıp ipi çekiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Tekrar arka taraftaki son batmış olduğum ilmeğe alttan batıyorum. Yanındaki ilmeğe de üst taraftan batıyorum. Bu şekilde. İpi çekiyorum. Ön tarafa geliyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Arka taraftayım. Yine son battığım ilmeğe alttan batıyorum. Yanındaki ilmeğe üstten batıp ipi çekiyorum. Bu şekilde dikmiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar ilmek atlamadan devam edeceğiz. Şöyle alt tarafta yatay olan, diş diş olan ilmeklere batacağız sırayla. Yine ön tarafa geliyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Son serbest bırakmış olduğum ilmeğe üstten batıyorum. Şişteki ilmeğe yan tarafından ipi çekiyorum. Devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeği de kapatıyorum. Son olarak tekrar öndeki ilmeğe geldim. Bu şekilde bağladım. İpi burada sabitliyorum. Kanalın içerisinde yürüterek gizliyorum. Bu şekilde. İpi kesiyorum. Şapkanın ön kenarına içi boş bir kanal ördük. Şimdi şapkamızı bağlamak için uzun bir şerit öreceğiz. Uç kısımlarında ilmek artışları yaparak V şeklinde bir görünüm oluşturacağız. İlmek sayımız 21 ilmek olunca artış yapmadan düz devam edeceğiz.
İpi tek kat olarak kullanacağım ve 4,5 numaralı şişlerle öreceğim. Önce 3 ilmek alıyorum. Dönüyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. Başlangıç ipi sol kenarda. İlk 2 sıra kurulum sırası olacak. İpim önde. İlk ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Bir ilmek artış yapacağım. İpi arkaya alıyorum. İpin üstünden işaret parmağımı şu şekilde geçiriyorum ve çeviriyorum saat yönünde. Bir ilmek artırdım. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha artırıyorum aynı şekilde. Son ilmeği de düz örüyorum. Şişimde 5 ilmek oldu. Dönüyorum. Bütün ilmekleri ters öreceğim. İlk 2 ilmek hariç. İlk 2 ilmeği ipim önde örmeden sağ şişime kaydırıyorum. 3 ilmeği ters örüyorum. Dönüyorum. 3. sıraya başlayacağım. Bundan sonra öreceğim 3. ve 4. sırayı tekrar ederek devam edeceğiz 21 ilmek olana kadar. Şimdi ön tarafta ipim arkada ilk 2 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Bir artış yapıyorum. İlk 2 ilmekten sonra artış yaptım. Son 2 ilmeğe kadar örüyorum. Daha sonra bir ilmek daha artış yapıyorum son 2 ilmekten önce. Son ilmekleri de düz örerek 3. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 4. sıra ters sıramız. İpim önde ilk 2 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Bütün ilmekleri terse örüyorum. Dönüyorum. Bundan sonra 3. ve 4. sırayı tekrar ederek örmeyi sürdüreceğim. Bir kez daha tekrar edelim. İpim arka tarafta. İlk 2 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Ön tarafta olduğumuz için bir ilmek artış yapıyorum. Son 2 ilmeğe kadar düz örüyorum. Bir artış da bu kenarda yapıyorum. Kalan 2 ilmeği de örüp sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ters tarafta ilk 2 ilmeği örmeden kaydırıyorum. İpim önde. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters örüyorum. Bu şekilde şişimizdeki ilmek sayısı 21 ilmek olana kadar örelim. Şişimde toplam 21 ilmek oldu. Artık artış yapmadan düz devam edeceğiz. Yine kenardaki ilk 2 ilmeği örmeden başlayacağız. Ters tarafta da aynı şekilde ilk 2 ilmek örülmeyecek. Ön taraftayım. İpim arkada ilk 2 düz ilmeği örmeden kaydırıyorum. Artış yapmadan sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Dönüyorum. Ters tarafta ilk 2 ilmeği örmeden alacağım. İpim ön tarafta. İlk 2 ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar diğer bütün ilmekleri ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Bundan sonra son örmüş olduğum 2 sırayı sürekli tekrar ederek örmeyi sürdüreceğiz. İlmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Toplam 160 santimetre uzunluğunda ördüm. Şimdi ilmekleri kenarlardan birer birer eksilterek 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. İlk 2 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği düz örecekmiş gibi yine örmeden sağ şişime kaydırdım. Sol şişimle aradan batıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Son 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 4 ilmeğim kaldı. İlk ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek de bu kenarda eksilttim. Kalan ilmekleri de düz örerek sırayı tamamlayıp dönüyorum. Arka tarafta ilk 2 ilmeği örmeden kaydırdıktan sonra bütün ilmekleri ters örüyorum.
Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ön taraftayım. Yine aynı şekilde ilmek eksilteceğim. İlk 2 ilmekten sonraki 2 ilmeği birlikte öreceğim. Yine son 2 ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek ilmek eksilteceğim. Bu şekilde devam edelim. Tekrar birlikte olacağız. Son 7 ilmeğim kaldı. Şimdi 3 ilmeği birlikte örerek 2 ilmek eksilteceğim. İlk 2 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Birinci ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişime kaydırdım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim. Son 2 ilmeği de düz örüyorum. Ters tarafta ilk 2 ilmeği örmeden kaydırıyorum. 3 ilmeği ters örüyorum. Şimdi 3 ilmek birden eksilteceğiz yine. İlk ilmeği örmeden kaydırdıktan sonra sıradaki ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişime kaydırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Kaydırdığım ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Son ilmeği de düz örüyorum. Şişimde 3 ilmek kaldı. Ters tarafta bu ilmekleri kapatacağım. İlk ilmeği kaydırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördükten sonra kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip kapatıyorum. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içerisinden geçirip sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi ipleri temizleyeceğim. İpi iğneye geçiriyorum. Ters tarafta gizleyeceğim. Biraz yürüttükten sonra ipin ucunu sabitliyorum. Uç kısmından fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde. Şapkanın ters tarafından ek yerlerine yukarıdan buhar tutup elimle bastırarak düzelttim. Son hali bu şekilde. Bağcığımız da aynı şekilde buhar vererek düzelttim. Şimdi artık ipleri temizleyeceğiz. Bağcığı geçireceğiz ve işlemleri tamamlayacağız. İpi iğneye geçiriyorum. İç taraftaki artık ipi gizleyeceğim. Bu düz çizginin kenarlarından ipi yürütüyorum. Bu şekilde fazlalık ipi kesiyorum. Alt taraftaki ipi de aynı şekilde bir iğneye geçiriyorum. Kenardan içeri doğru ipi yürütüyorum. Ucunu kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi bağcığı geçirmeye. Bağcığın uç kısmından şöyle bir aparat kullanacağım. Sizler çatal iğne ile de yapabilirsiniz. Kaymaması için şu şekilde geçirdim. Ön yüzü üstte olacak şekilde kanaldan yürütüyorum. Hatta şöyle.
ön yüzü üstü olacak şekilde düzeltiyorum. Daha sonra uçlarını eşitleyecek şekilde bağcığı çekiyorum. Şapkanın bütün işlemlerini tamamladım. Bağcığı kanaldan geçirdim. İç taraftan görüntüsü bu şekilde. Tepe bölümü, yan duvarlar. Oldukça şık, kullanışlı, güzel bir proje oldu. Bir projenin daha sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.